Yapay zeka ile içerik üretenler için yeni bir devrin kapısı açılıyor diyebiliriz. Seedance 2.5 çok yakın zamanda duyuruldu. Artık 15 saniye ile sınırlı değiliz. 30 saniyeye kadar tek seferde yapay zeka ile içerikler üretebiliyoruz. Tabii daha maliyetli ama en azından yapabiliyoruz artık. 50 tane elementi kullanarak videolar üretebiliyorsunuz. Bunlarla ilgili örnekler de yapacağız zaten birlikte birazdan. Seedance 2.5 gerçekten heyecan verici bir gelişme oldu yapay zeka dünyası için. Zaten en iyisi Seedance 2.0'dı. Şimdi yine en iyisi Seedance 2.5 oldu. Bu videoda elementler üreteceğiz. Karakterlerimiz olacak. Ben olacağım. Belli hayvanlar olacak. Ortamımız olacak. Ve bu ortamı karakterlerle birlikte süsleyerek Seedance 2.5'te bir videoya dönüştüreceğiz. Şimdi hiç vakit kaybetmeden başlayalım. İşlemlerin hepsini Xfilter üzerinden yapacağım. Çok yakın zamanda Seedance 2.5'in 1080p versiyonu da duyuruldu. İlk çıktığında 720p üretebiliyordunuz sadece videoları. Direkt burada Seedance 2.5'e tıklayarak veya video bölümünden Seedance 2.5'e giderek videolarınızı rahatlıkla üretebiliyorsunuz. Ama ben daha derli toplu olmasını sevdiğim için buradan Cinema Studio'yu kullanacağım ve Cinema Studio'da yaptığım bütün çalışmaları promptları ile birlikte açıklama kısmında da buluyor olacaksınız. Cinema Studio bölümüne geldim. Bu videodan önce buraya bir proje oluşturmuştum. Seedance 2.5 Sinan adında. Hatta baştan oluşturalım. Buradan New Project diyerek buraya Chef Sinan dedim. Buradan da Zeo Workspace'ini seçiyorum ve Create diyerek gönderdim. Sıfırdan projemizi oluşturduk. Şimdi elementlerimizi oluşturmaya başlayalım. İlk element benim. Beni şef yapacağız ve üçlü bir görsel oluşturmasını istiyorum. Önden, arkadan ve yakın portre çekim. Claudio'yu açtım. Bu noktada ChatGPT veya Gemini'yi de kullanabilirsiniz. Buraya bir prompt yapısı yapıştırdım. Ve hemen yanına da kendi görselimi attım. Bu görseldeki kişiyi aşçı kıyafetiyle görmek istiyorum. Tam bir aşçı gibi. Bana bunun için prompt yaz dedim. Yapıyı bozmadan diye de ekledim sonuna ve gönderdim. Aynı prompt yapısıyla bana prompt yazacak. O promptla da kendime aşçı yapacağım. Kendime aşçı yaptığım promptu da açıklama kısmındaki linkten giderek ulaşabilirsiniz. Siz de istediğinizi yazarak kendi görselinizi atın. Aşçı yaptığım görseli atın. Bu kişinin pilot olmasını istiyorum dediğinizde size verdiğim promptla birlikte pilota dönüşebilirsiniz. Promptu yazmaya başladı. Bunu kopyalıyorum. Prompt bölümüne geldim. Buradan ChatGPT Image 2'yi seçiyorum. Promptumu buraya yapıştırdım. Hemen üstüne de görselimi gönderdim. 16'ya 9 olacak. Yüksek çözünürlüklü 4K ve 2 tane görsel üretecek benim için. Görselim de buraya yüklendi. Generate butonuna basıyorum. Görsellerim üretilmeye başladı. Görseller üretildikten sonra da buraya bir hemen isim verelim. Image dedim. Image kısmına görsellerimizi atalım. Şuradan mor rengi seçeyim. Görseller oluştuktan sonra buradan sürükleyip buraya bırakabilirim. Hatta image bile çok genel oldu. Buraya Sinan Asset dedim. Kaydettim. Diğer hayvanlar için de ayrı ayrı oluşturacağımız için kendimizde sadece aşçı yapmayı sonrasında farklı elementlere de dönüştürürüz. Sinan asit, hayvanlar asit falan diye böyle farklı klasörler oluşturabiliyoruz. Hem de karışıklığı önlemiş oluyoruz bu noktada. Aşçı görselim geldi. Komik de oldu. Tamamdır, bu güzel oldu. Şuna da bakalım. Bu da gayet güzel ama ben şunu daha çok beğendim. Bunun yanındaki 3 noktaya tıklıyorum. Create element dedim. Buradan karakteri seçiyorum. Element adı. Karakterin adı Chef Sinan olacak. Ve buraya da karakter ID girmemiz gerekiyor. Chef-Sinan yazdım. Bu karakter ID kısmı çok önemli. Chef Sinan olarak biz Seedance 2.5'te bu görseli çağıracağız çünkü. Chef Sinan adında ilk ID'mizi oluşturduk. Buradan element bölümüne geldiğimizde burada Chef Sinan'ı görüyoruz artık. İki görselim de şu anda Sinan Asset kısmında. Şimdi aynı prompt tarzında şef bir fare oluşturalım. Buraya geldim. Şef bir fare için bu tarzda bir prompt yaz. Tatlı olsun dedim ve gönderdim. Sevimli bir fare için yaratıcı prompt tasarlama dedi. Promptumuz hazır. Bunu kopyaladım. Geldim. Fare Asset dedim. Bunun klasörünü de hemen oluşturalım. Buraya geldim, promptumu yapıştırdım ve gönderdim. Şu Getting Started bölümünü siliyorum. Burayla bir işimiz yok. Bu görseller oluşturulurken biz bir yandan başka bir element için prompt yazdıralım. Maymun bir garson için prompt yaz bu yapıda dedim ve gönderdim. Hayvanlardan oluşan bir restoran tasarlıyorum aslında. Ve bu şekilde elementleri tek tek hazırlayarak manuel müdahale edebilir hale geliyoruz. Maymunun kravatının rengini kırmızı istediğimizde buradan kırmızı bir maymun tasarlayıp o şekilde Seedance 2.5'e verdiğimizde çok daha tutarlı videolar üretebiliyor bizim için. Faremizi de bizim için hazırladı. Bu şekilde bir faremiz var. Bunu da hemen element olarak ekliyorum. Buradan karakter dedim. Fare diyelim direkt adına. Ve create dedim. Fare ve Sinan hazır.
buraya da maymun için prompt yazdırmıştık. O promptumuz da hazır. Onu da kopyaladım. Maymun asset dedim. Ve maymuna gelelim. Promptumuzu yapıştıralım. Bunun için de 2 tane görsel oluştursun. İskender döner yemeği için bu tarzda bir prompt yaz. Tabakta yemeği görelim dedim. Ve gönderdim. Maymunun servis ettiği yemekte İskender olsun istiyorum. Maymunumuz da hazır. Gayet tatlı bir maymun yapmış bu arada. Bunlardan hangisini kullansak? Bunu kullanacağım. Buradan create element dedim. Maymun diyelim. Direkt ID maymun geldi zaten. Create dedim. Şimdi İskender promptumuzu kopyalıyorum. Buraya geldim. İskender asset dedim. İskenderimizi de 2 görselle oluşturalım. Her klasör içerisinde görsellerimiz var. Bir tane de tembel hayvanımız olsun. Tembel hayvan için görsel hazırla, aynı yapıda dedim ve gönderdim. Tembel hayvanı da mutfakta bir köşede yemek yerken falan hazırlayabiliriz. Özellikle bir kıyafet belirtmediğim için de burada doğal haliyle korudum dedi. Video içerisinde gözükecek kişi ve hayvanları hazırladıktan sonra mekana geçeceğiz. Of, İskender'i de bizim için hazırladı. İskender bayağı iyi duruyor yalnız. Bu biraz yanmış gibi köşeden ama şu güzel. Create element dedim. Buna da İskender diyelim. Ş, Ç, büyük İ gibi harfler İngilizce'de karşılığı olmadığı için Hexbed içerisinde sıkıntı yaratabiliyor. Prompt'u Claudio'ya yazdırıp buraya attığınızda elementlerinizi bulamayabiliyor. O yüzden küçük harflerle ve Türkçe karakter kullanmadan yazarsanız çok daha iyi olur. Buradan kategori bölümünden de buna da prop diyelim. Şimdi elementlerimize bir bakalım. Şef Sinan, fare, maymun, prop İskender diye kaldı. Bu niye öyle oldu? Edit diyelim buradan. Prop'u siliyorum. Dümdüz İskender yazsın. Tamam, bu da İskender olarak geldi. Şimdi bir de tembel hayvanımız var. Tembel asset dedim buna da. Bunu da gönderelim. Tembel asset'e geldim. Promptumu kopyalıyorum. Buraya geldim, yapıştırdım. Bunu da GBT Image 2 ile üretiyorum. Tembel hayvan görselimiz de hazır. Şu daha güzel geldi gözüme. Bu manzara harika. Buradan gelip 3 noktaya tıklıyorum. Create element dedim. Aynı şekilde diğerlerine yaptığım gibi. Tembel yazdım buna direkt. Buraya da tembel olarak geldi. Buradan da karakteri seçiyorum. Create dedim buna da. Şimdi element bölümüne gelelim. Tembel hayvan, İskender, maymun, fare, şef Sinan. Elementlerimiz mevcut. Şimdi ortamımızı hazırlamamız lazım. Bunun için de buraya geldim. Location adında bir bölüm oluşturdum. Bunun rengini de mavi yapalım. Location adında bölümümüz var. Buraya geldim. Burada kullanacağım model Cinematic Location özelliği. Buradan istediğimiz rengi seçebiliyoruz. Renk tonunu. Ve yandan da kameramızı seçebiliyoruz. Ve hangi tarzda olacağını belirtebiliyoruz. Ben ikisini de otomatikte bırakacağım. Ve burada da renk olarak direkt buradan Height V'yi seçiyorum. Bir deneme yapmış olalım. Bana bir cümlelik içinde insan olmayacak bir restoran için prompt yaz sinematik dedim ve gönderdim. Promptumuz hazır. Kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Görselimizi üretti ama çok karanlık bir görsel üretti. Belki de renk tonu kaynaklıdır. Renk tonunu kapattım. Tekrar 2 tane görsel üretelim. Bu kısımda en güzel sonucu alana kadar denemeler yapacağız. Buradan modern ve clean sharp'ı seçiyorum. Son oluşturmamız gereken karakter Necat'tı. Necat'ı da oluşturduk. Toplamda bu kadar elementimiz oldu. Necat, Sara, iç mekan, mutfak, dış mekan, tembel hayvan, İskender, maymun, fare, şef Sinan. Buranın bir ekran görüntüsünü alıyorum. Cloud'a yüklüyorum. Ve hemen peşine de oluşturduğum bütün elementlerin görsellerini atıyorum. Mutfak, fare, ben, görsellerimiz yükleniyor şu an. Birinci görseldeki tagler diğer attığım görseller için bana bu tagleri kullanarak video prompt yaz. One shot ve FPV drone hareketiyle dinamik bir prompt olsun. Maymun mutfaktan iç mekana, iç mekandan dış mekana geçecek ve yemeği servis edecek. Buradan eforu şimdi max'a alıyorum ve gönderdim. Bizim için detaylı bir prompt yaz. Detaylı bir şekilde prompt yazmaya başladı. Başlangıç kısmına aktif referans olarak bütün taglerimizi yazdı. Bütün elementlerimiz burada yer alıyor ve promptumuz hazır. Bunu kopyaladım. Video bölümüne geliyorum ve buraya yapıştırdım. Diğer bütün taglerimiz burada gözüktü. Türkçe karakter olmadığı için direkt biz promptu yazar ve yazmaz buraya bütün tagler geldi gördüğünüz gibi. 1080p ve 30 saniyelik bir video 270 kredi harcıyormuş. 270 kredi de bu arada epey fazla bir kredi. Ama şu anda en iyi çalışan model de Seedance 2.5. 30 saniyelik bir videomuzu üretmek için gönderiyorum. Aynı videodan bir tane daha üreteceğim. Bu sefer 30 saniye detayını da yazalım.
30 saniyelik bir video olacak bu diye gönderdim. Yapay zekalar için bu şekilde prompt yazan araçlar genelde 15 saniyeyi referans alıyor. 30 saniye daha yeni çıktı çünkü. Tek çekim yapısı korunmuş. 30 saniyeye yazdım. Hareket hızını düşürdüm dedi. Bu promptu kopyalıyorum. Geldim ve buraya yapıştırdım. Elementlerimiz aynı şekilde burada duruyor. Bunu da gönderdim. İki videomuz da şu anda oluşturuluyor. Videolarımız hazır. Hemen izleyelim. Videoda hazırladığımız bütün elementleri kullanarak çok tatlı bir video çıkardığını söyleyebilirim. Siz de bu iş akışını kullanarak bu tarzda videolar hazırlayabilirsiniz. Kanalımıza abone olup bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Hoşçakalın. Here.